Merhaba değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte özellikle determinizm ve kuantum mekaniği merceğinden evreni anlamamıza rehberlik eden felsefi temelleri ve bilimsel ilkeleri derinlemesine inceleyelim. Öncelikle determinizmden başlayacak olursak, determinizm, fiziksel bir sistemin ve çevresinin herhangi bir andaki durumunun bu durumları yöneten yasaların bilindiğini varsayarak daha sonraki herhangi bir zamandaki durumunu tam olarak belirlediğini öne süren bir felsefi akımdır. Bu ilke başlangıç koşulları ve geçerli yasaların doğru bir şekilde bilinmesi durumunda tüm fiziksel süreçlerin sonuçlarının kesin olarak tahmin edilebileceğini iddia etmektedir. Bu bakış açısı gelecekteki olayların yalnızca zaman içinde geriye uzanan bir nedensel zincirin sonucu olduğu bir evreni ima ederek klasik fiziği tarihsel olarak desteklemiştir. Bununla birlikte fiziksel sistemlerin karmaşıklığı özellikle çok sayıda nesne ve etkileşimi içerdiğinde çoğu zaman olasılığın uygulanmasını gerektirir. Buna rağmen determinizm fiziksel olaylardaki her türlü doğal belirsizliği reddeder ve bunun yerine algılanan öngörülemezliğin bir sistemin başlangıç koşulları veya uyduğu yasalar hakkındaki eksik bilgimizden kaynaklandığını savunur. Ancak kuantum mekaniği bu paradigmada temel bir değişime yol açmıştır. Bir sistemin zaman içinde gelişim ve değişiminin doğası gereği stokastik veya rastgele unsurlar içerdiğini iddia etmektedir. Bunun nedeni sistemin durumu veya izlediği yasalar hakkındaki bilgi eksikliği değil. Daha ziyade kuantum sistemlerinin doğası gereği öngörülemezliğinin bir yansımasıdır. Bu indeterminizm özellikle bazen rastgele hareket veya moleküler düzensizlikle açıklanan belirli süreçlerin geri döndürülemez doğasına uygulandığında deterministik görüşe meydan okur. Doğanın determinizmden ayrılışının bir örneği doğadaki tüm süreçlerin deterministik olmadığının anlaşılmasına yol açan radyoaktivite olgusudur. Belirli bir atomun ne zaman bozulacağının öngörülemezliği buna bir örnektir ve bozulma anının tam olarak belirlenmesi hakkında soru işaretleri doğurmaktadır. Fotonlar ve elektronlar gibi varlıkların hem dalga benzeri hem de parçacık benzeri davranışlar sergileyebileceğini ortaya koyan kuantum düzeyindeki deneyler deterministik görüşü daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu ikilik şu soruyu doğurmaktadır: bir elektron nasıl hem lokalize bir parçacık hem de uzaya yayılmış bir dalga olabilir? Bu sorunu çözmek için kuantum mekaniği bir parçacığın konumunun olasılıksal bir tanımını sağlayan matematiksel bir yapı olan dalga fonksiyonu kavramını kullanır. Dalga fonksiyonu tarafından temsil edilen dalga maddi değil, olasılıksaldır ve kuantum mekaniğinin biçimciliğine indeterminizmi sokar. Kuantum mekaniğinin bu özelliğini bilinen adıyla süperpozisyon ilkesiyle açıklamak en doğrusudur. Süperpozisyon bir kuantum nesnesinin bir elektron, foton ya da daha büyük ölçekte bir sistem aynı anda birden fazla durumda bulunabileceği anlamına gelir. Ancak bu durumlar gözlemle çökertilene kadar birbirleriyle etkileşim içindedir. Gözlem bu durumların birine karar verilmesi ve sistem tarafından seçilmesi sürecidir. Bu Kopenhag yorumu olarak bilinen kuantum mekaniğinin klasik yorumudur. Bu konsepti daha iyi anlamak için Schrödinger'in kedisi deneyiyle başlayalım. Bu düşünsel deneyde bir kedi, bir radyoaktif atom, bir Geiger sayacı, bir şişe zehir ve bir çekiç içeren kapalı bir kutuda düşünülür. Eğer atom bozulursa Geiger sayacı tetiklenir. Çekiç düşer, şişe kırılır ve kedi ölür. Kuantum mekaniğine göre atomun bozulup bozulmadığı gözlemlenmediği sürece süperpozisyonda olduğu kabul edilir. Bu durumda kedi aynı anda hem ölü hem de diri bir süperpozisyon durumunda olduğu varsayılmaktadır. Yani gözlem yapılmadan önce kedi her iki durumda da var olabilir. Schrödinger'in kedisi düşünsel deneyinin matematiksel temsili kuantum mekaniğinin süperpozisyon ilkesini yansıtmaktadır. Ve bu kuantum sistemlerin dalga fonksiyonları psi ile temsil edilir. Bu fonksiyonlar sistemdeki olası tüm durumların birleşimini içerir. Şekilde görüldüğü üzere Schrödinger'in kedisi örneğinde sistem iki temel durumu süperpozisyon olarak modellenebilir. Kedinin diri veya ölü olması durumları gibi. Matematiksel olarak kedinin durumu şu şekilde ifade edilir.
Psi eşittir alfa çarpı diri artı beta çarpı ölü. Burada psi kedinin genel durumunu temsil ettiğini söylemiştik. Ve burada alfa ve beta da sırasıyla kedinin diri veya ölü olma olasılıklarının karmaşık genlikleridir. Bu genliklerin kareleri kedinin ilgili durumlarda bulunma olasılıklarını verir. Örneğin kedinin diri olma olasılığı alfa kare, kedinin ölü olma olasılığı beta kare. Bu ikisinin toplamı 1 olmak durumundadır. Kuantum mekaniğinin temel yasalarına ve aynı zamanda istatistiksel kurallara göre. Bu süperpozisyon durumu gözlem yapılmadığı sürece devam eder. Bir gözlem yapıldığında dalga fonksiyonu çöker ve sistem yalnızca iki olası durumdan birinde ya tamamen diri ya da tamamen ölü durumunda bulunur. Bu durum kuantum mekaniksel ölçüm teorisinin bir parçası olmakla birlikte sistem bu durumlardan hangisine çökeceğine rastgele karar vermiştir. Yani kuantum mekaniğinin bu yönü klasik fizikteki deterministik anlayıştan büyük bir sapmayı bize söyler. Ve evrenin temel seviyesindeki olayların doğasını anlamamızı sağlar. Bu Schrödinger'in kedisi düşünsel deneyinin bizlere kuantum dünyasının garip ve karşı sezgisel yönlerini göstermek için tasarlandığı anlamına gelir. John Bell'in geliştirdiği Bell eşitsizlikleri kuantum dolanıklığının yani iki parçacığın birbirleriyle uzak mesafelerde bile anında etkileşime girebilmesinin klasik fizikle açıklanamayacağını matematiksel olarak kanıtlar. Dolanık parçacıklar üzerinde yapılan ölçümler parçacıkların özelliklerinin örneğin spin gözlem anında belirlendiğini ve özelliklerin birbirleriyle nasıl bu kadar hızlı anlaştığını açıklamak için kuantum mekaniğine başvurulmasını gerektirir. Bu kuantum mekaniğinin temel özelliği olan belirsizlik ilkesiyle de ilişkilidir. Kuantum nesneleri üzerinde yapılan deneyler bu nesnelerin yalnızca tek bir durumda var olduğunu varsayarsa genellikle eksik veya yanıltıcı sonuçlar verir. Çünkü kuantum sistemlerin doğası gereği birden fazla olası durumda olabilmesi ve bu durumların birbirleriyle iç içe geçmesi yani dolanık halde olması deney sonuçlarının doğru bir şekilde tahmin edilmesini zorlaştırır. Bu durum kuantum bilgisayarlar ve kuantum şifreleme gibi teknolojilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Şimdi de kuantum fiziğinde gerçekleşen durumların sağduyumuz ile olan tutarsızlığı bağlamında ölçüm problemine ilişkin yaygın Kopenhag yorumuna alternatif olan yorumları inceleyelim. Kuantum ölçüm problemi, kuantum mekaniğinin en çekişmeli ve en derinlemesine incelenen konularından biridir. Bu problem bir kuantum sisteminin ölçüm yapılmadan önce birçok olası durumda nasıl bulunabildiğini ve ölçüm yapıldıktan sonra bu durumların nasıl tek bir sonuca çöktüğünü bize gösterir. Bu fenomenin nedenini anlamak için birçok farklı yorum öne sürülmüştür. Yaygın kuantum ölçüm yorumlarından bu videoda bahsedeceğiz. Ancak süre kısıtı nedeniyle bunları tek bir videoda incelemek yerine bölümlere ayıracağız. Önce klasik yorum olan Kopenhag yorumundan kısaca bahsedelim. En eski ve en tanınmış yorumlardan biri olan Kopenhag yorumu Niels Bohr ve Werner Heisenberg tarafından 1920'lerde geliştirilmiştir. Bu yoruma göre bir kuantum sisteminin dalga fonksiyonu sistemin tüm olası durumlarının süperpozisyonunu temsil eder ve dalga fonksiyonunun çöküşü bir ölçüm yapıldığında gerçekleşir. İkinci olarak çoklu dünyalar veya paralel evrenler yorumundan bahsedecek olursak bu yorum zamanda yolculuk teorileriyle de derinden bağlantılı olduğundan bizim açımızdan ekstra önem arz etmektedir ve dikkate değerdir. Bu ilk bölümde bu konu üzerinde detaylıca duracağız. İlerleyen bölümlerde ise diğer yorumları inceleyeceğiz. Hugh Everett tarafından 1950'lerde öne sürülen bu yorum dalga fonksiyonunun asla çökmediğini, bunun yerine evrenin her ölçümde dallanarak yeni dünyalar veya evrenler oluşturduğunu öne sürer. Her biri ölçümün mümkün tüm sonuçlarını gerçekleştirir. Bu yorumlara ek olarak sırasıyla kuantum dekoheransı, dalga fonksiyonunun çöküşü modelleri, pilot dalga teorisi yani de Broglie-Bohm teorisi, kuantum mantığı ve bilgi teorisi ve objektif çöküş gibi teoriler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları deterministik, bazıları ise indeterministik yapıdadır. Kuantum dekoheransı, kuantum sisteminin çevresiyle etkileşimi sonucu süperpozisyonların sönmesi ve klasik fizik yasalarına daha uygun hale gelmesi sürecini açıklar. Bu süreç, kuantum sisteminin makroskopik dünya ile nasıl uyum sağladığını gösterir. Ancak ölçüm problemine neden olan temel çöküş mekanizmasını açıklamaz.
Dalga fonksiyonunun çöküşü modelleri, dalga fonksiyonunun çöküşünün spontan ve rastgele bir süreç olduğunu iddia etmektedir. Girardi-Rimini-Weber teorisi gibi teoriler, dalga fonksiyonunun zamanla kendiliğinden çökebileceğini ve bu sürecin belirli bir hızda gerçekleştiğini iddia etmektedir. Pilot dalga teorisi ise de Broglie-Bohm teorisi olarak da geçer. Parçacıkların belirli yollar izlediği ve bir pilot dalga tarafından yönlendirildiği fikrini öne sürer. Bu yorum parçacıkların belirli konumlara sahip olduğunu ve dalga fonksiyonunun bu konumları nasıl yönlendirdiğini açıklamaktadır. Kuantum mantığı, kuantum mekaniğini gözlemlerin temel bir rol oynadığı ve gerçekliğin bir ölçüm sonucu olarak ortaya çıktığı bilgi işlem süreçleri olarak ele alır. Bu yaklaşımlar ölçümü, bilgi kazanımı ve güncellemesi süreci olarak yorumlar. Objektif çöküş teorileri, dalga fonksiyonunun çöküşünün ölçümle ilişkili olmayan evrensel olarak geçerli fiziksel süreçler tarafından tetiklendiğini iddia eder. Bu bağlamda bu süreçler genellikle kuantum sisteminin büyüklüğüne bağlı olarak belirli bir eşik değerine ulaştığında aktif hale gelir. Evet, bunun sonucunda her bir yorum kuantum ölçüm problemine benzersiz bir perspektif sunmakla kalmaz ve aynı zamanda tartışmalarımızı daha da ileri noktalara taşır. Fakat burada bilim insanları arasında hangisinin doğru olduğu konusunda bir fikir birliği yoktur. Ancak bu yorumların her biri kuantum mekaniğinin temel prensiplerini ve evrenin doğasını anlamamızı derinleştirmemize yardımcı olur. Şimdi de paralel evrenler, çoklu evrenler yorumunun alt yorumlarına geçelim. Bunlardan ilki Neumann-Dirac yorumu. Neumann-Dirac yorumu aynı fiziksel yasalar tarafından yönetilmeyen kuantum ve makroskopik dünyalar arasında bir ayrım önererek anlayışımızı daha da karmaşık hale getirmektedir. Kuantum mekaniğinde nesnelerin durumları dalga fonksiyonları ile temsil edilir. Bundan bahsetmiştik. Ve bu fonksiyonlar bir parçacığın veya sistemin belirli bir zamanda belirli bir durumda bulunma olasılıklarını tanımlar. Bu düzeye kadar her şey normal. Her şey olasılıksal ve olasılık dağılımları ifade edilir. Fakat bu Neumann-Dirac yorumuna göre alternatif olarak bu kuantum düzeyi ile klasik fizik arasında net bir sınır vardır. Kuantum dünyası süperpozisyon ve belirsizlik gibi kavramlarla tanımlanırken makroskopik dünya ise Newton'un hareket yasaları gibi deterministik yasalarla tanımlanır. Burada bir bağdaşmazlık söz konusudur. Ve bu bağdaşmazlık da ontolojik bir bağdaşmazlık oluyor. Burada dalga fonksiyonu çöküşü kuantum sistemi üzerinde bir ölçüm yapıldığında meydana gelir. Ve kuantum mekaniğine göre bir parçacık, örneğin bir elektron, kutu gibi bir sisteme yerleştirildiğinde parçacığın kutunun herhangi bir noktasında bulunma olasılığı vardır. Bu olasılıklar dalga fonksiyonu ile ifade edilir ve parçacık gözlemlenene kadar süperpozisyon halinde, yani birden fazla olası konumda aynı anda var olabilir. Gözlem veya ölçüm yapıldığında dalga fonksiyonu aniden ve rastgele bir şekilde çöker ve parçacık belirli bir konumda bulunur hale gelir. Bu çöküş kuantum düzeyindeki belirsizliğin makroskopik düzeyde kesin bir sonuca dönüşmesine neden olur. Yani gözlemden önce parçacığın nerede olduğu kesin olarak söylenemezken gözlem yapıldıktan sonra parçacığın kesin bir konumu vardır. Neumann-Dirac yorumu kuantum mekaniğinin temel prensiplerinden birini vurgular. Gözlem kuantum dünyasını şekillendirir ve belirler. Bu yorum kuantum ve makroskopik dünyalar arasındaki etkileşimin nasıl işlendiğini anlamamızı sağlar ve kuantum mekaniğinin klasik fizikten nasıl farklılaştığını gösterir. Aynı zamanda kuantum mekaniksel süreçlerin makroskopik sonuçlara nasıl yol açabileceğine dair içgörüler sunar. Bu durum nedensellik, öngörülebilirlik ve gerçekliğin doğası kavramlarının yeniden değerlendirilmesini gerektirir. Önceki keşiften devam edersek, dalga fonksiyonunun çöküşü kavramına ve çoklu dünyalar yorumlu sonuçlarına odaklanarak kuantum mekaniği tarafından şekillendirilen kavramsal manzarayı daha da derinlemesine inceleyelim. Deneysel olarak dalga fonksiyonunun çöküşünü tahmin edecek kesin bir mekanizma yoktur. Kuantum çerçevesinde bir varsayım olarak kalır. Tamamen kuantum nesnelerinden oluşan evrenin tanımlanabilir bir dalga fonksiyonuna sahip olduğu da düşünülebilir. Ancak dalga fonksiyonu çöküşü kavramı bir gözlem sürecinin varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu süreç kuantum dünyasının olasılıkçı doğasının klasik fiziğin deterministik beklentisiyle yüzleştiği yerdir. Çoklu dünyalar yorumu gözlemciyi dalga fonksiyonuna dahil ederek daha geleneksel yorumlardan radikal bir ayrılık sunar.
gözleme bağlı tek bir sonucu varsayan Kopenhag yorumunun aksine bu yorum bir kuantum ölçümünün tüm olası sonuçlarının her birinin kendi yeni yaratılmış evreninde meydana geldiğini öne sürer. Çoklu dünyalar yorumuna göre gözlemcinin bilinç durumları dalga fonksiyonunun durumlarına göre değişir ve hiçbir bilinçli durum diğerinin farkında değildir. Bu nedenle dalga fonksiyonu her ayrı bilinç durumu için çökmüştür. Bu perspektif deneysel bir bakış açısından bu teorilerin ayırt edilemeyeceğini öngören Neumann-Dirac yorumuyla uyumludur. Çoklu dünyalar yorumuna göre gerçeklik her biri farklı deneysel sonuçlara, bilinç durumlarına ve gözlemcilere karşılık gelen, aynı anda var olan birden fazla dalga fonksiyonu dalını içerir. Bu paralel evrenlerin ve dolayısıyla sayısız bilinç durumlarının veya paralel gerçekliklerin varlığıyla sonuçlanır. Çoklu dünyalar yorumunun sonuçları tartışmalı olduğu kadar derindir. Bu yoruma göre kuantum ölçümlerinin olası tüm sonuçlarının evrenin bir dalında gerçekleştiği iddia edilmiştir ve dalga fonksiyonu çökmesi sorunu ve Kopenhag yorumunun şaşırtan gözlemci etkisi sorunu atlatılmıştır. Bunun yerine her biri bizimki kadar gerçek olan ama ondan erişilemeyen sonsuz bir gerçeklik dokusuna sonsuzca dallanan bir evren sunar. Bu yorum deneyimlediğimiz evrenin her biri her an yapılan kuantum seçimleri tarafından belirlenen anlaşılmaz bir çokluktan yalnızca biri olduğunu öne sürerek gerçeklik anlayışımıza meydan okumaktadır. Çoklu dünyalar yorumu ölçüm problemine zarif bir çözüm sunup dalga fonksiyonunun çökmesi düşüncesinden kaçınırken aynı zamanda gerçekliğin, kimliğin ve bilincin doğasına ilişkin felsefi soruları da gündeme getirmiştir. Bu yorumun alt yorumları kapsamında olan yolculuğumuza devam ediyoruz. Sırada David yorumu var. David'in kuantum mekaniği yorumu sürekli dallanan çok sayıda evrenin varlığını öne sürerek gerçekliğin doğasına dair büyüleyici ve kapsamlı bir görüşü temsil etmektedir. Bu yorum kuantum mekaniğinin çoklu dünyalar yorumuna dayanmaktadır ve her kuantum olayının evrenin her olası sonucu için farklı gerçekliklere bölünmesine yol açmaktadır. David, evrenin bir kuantum sisteminin dalga fonksiyonunda olası sonuçlar olduğu kadar çok dallara bölündüğünü savunmuştur. Örneğin bir atom bir enerji durumundan diğerine geçtiğinde evren en az iki ayrı evrene bölünür. Bu fenomen bir fotonun bir nesneye çarpması kadar basit görünen olaylar için de aynı derecede geçerlidir. Bu tür bölünmeler zaman zaman makroskopik etkiler ortaya çıkarabilir. Ve bu da dallanmış evrenlerde çok sayıda insan kopyasının var olduğu önermesini ortaya çıkarmaktadır. Bir sistemdeki her minimum değişiklik kaotik ve doğrusal olmayan dallanmalara yol açabilir. Bu dalların sayısı potansiyel olarak sonsuzdur. Her biri dinamik bir yapıda gelişen bu çeşitli evrenlerde tüm olasılıklar ortaya çıkmaktadır. Farklı dalga fonksiyonu dalları tipik olarak birbirlerine müdahale etmediğinden bu farklı evrenler arasında herhangi bir etkileşim yoktur. Bu bir radyoyu yüzlerce yayın frekansından birini alacak şekilde ayarlamaya benzer. Biz sadece uyumlu olduğumuz evrenin farkındayız ve onunla etkileşime giriyoruz. Bizimkine paralel var olan sayısız diğer evrenden habersiziz. David'in yorumu ayrıca dalga fonksiyonu dallarının önemli ölçüde uzun bir süre boyunca mevcut olması durumunda bu dalların arasındaki etkileşimlerin teorik olarak meydana gelebileceğini de iddia etmektedir. Bu etkileşim konumları kesin olarak bir veya iki konuma sabitlenemeyen elektronlar gibi parçacıkların dalga benzeri davranışını açıklayabilir. Bunun yerine dalga fonksiyonu kısmen tanımlanmış durumların toplamı olarak düşünülmektedir. Burada bir parçacığın konumunun belirlenmesi, olasılıkların hesaplanması meselesidir. Örneğin bir parçacığın A konumunda bulunması şansının 1/3 ve B konumunda bulunması olasılığının da 2/3 olduğu bir deneyde, deneyin 15 kez tekrarlanması muhtemelen parçacığın A konumunda 5 kez bulunmasıyla B konumunda da 10 kez bulunmasıyla sonuçlanacaktır. Bununla birlikte çok düşük bir ihtimal de olsa tüm gözlemlerin A veya B'de aynı anda bulunma olasılığı sıfırdan farklı olarak kalır. David'in yorumuna göre her ölçüm parçacığın A ve B konumunda olduğu evrenler doğuruyor. Böylece bir konumda diğerine göre daha fazla parçacık tercihi geçersiz kılınıyor. Bu senaryo kuantum mekaniğinin deneysel doğrulanmasının klasik beklentilerle tam olarak örtüşmediği kuantum mekaniğindeki olasılık probleminin özünü
göstermektedir. David'in bakış açısı birçok kuantum paradoksuna zarif bir çözüm sunmakla kalmaz, deneyimlediğimiz evrenin her biri kuantum olaylarının gelişimi tarafından yönetilen karmaşık gerçeklikler dokusundaki bir iplikten başka bir şey olmadığını da gösterir. Ancak yorumlama zorlukları ve evrenler arasında deneysel doğrulamanın imkansızlığı çoklu dünyalar görüşünü çevreleyen kavramsal ve felsefi tartışmaları tetiklemektedir. David'in yorumu kavrayışımızın sınırlarını zorlamakla kalmaz, varoluşun doğasını sorgulamamıza neden olur. Bu açıdan da değerli bir yorumdur. Şimdi de David Deutsch'un yorumuna bakalım. David Deutsch'un yorumu sonsuz sayıda evrenin önceden var olduğunu öne sürerek geleneksel çoklu dünya yorumlarından ayrılan çoklu evren kavramına ilişkin incelikli bir görüş sunmaktadır. Deutsch, evrenin her kuantum geçişinde sürekli olarak birden fazla evrene bölündüğünü tasavvur etmek yerine sayısız evrenin önceden var olduğunu savunmaktadır. Bu çerçevede kuantum geçişleri bir dalga fonksiyonunun çeşitli koşullarını halihazırda var olan bu çoklu evrenler arasında dağıtır. Bu da zamanın başlangıcından itibaren kuantum durumlarıyla farklılaşan statik bir dünyalar bütününü akla getirmektedir. Bu perspektif kuantum olasılıklarını kavramsallaştırmaya, bunları herhangi bir verili kuantum durumunun gerçekleştiği evrenlerin dağılımları veya oranları olarak tanımlamaya yönelik yeni bir yaklaşım sağlar. Bu tartışmada tutarsızlık kavramı kritik bir rol oynamaktadır. Kuantum sistemlerinin tek bir molekül çarpışması gibi minimum seviyelerde bile çevreleriyle etkileşimleri nedeniyle kuantum tutarlılığını, yani durumların süperpozisyonunu kaybetmesi sürecini ifade eder. Bu etkileşimler dalga fonksiyonunu bozar. Farklı dalların veya potansiyel gerçekliklerin eş evresizleşmesine neden olur ve sistemi süperpozisyon durumundan klasik kesinliğe yönlendirir. Eş evresizlik olgusu kuantum mekaniğini potansiyeller alanından gözlemlenen klasik dünyaya geçirmek, üst üste binmiş kuantum durumlarını tek gözlemlenen bir sonuca indirgemek için gereklidir. Gerçek zorluk bu tür evren çoğalmasının deneysel olarak doğrulanmasında ortaya çıkıyor. Everett ve Neumann-Dirac yorumları aynı tahminleri paylaşmasa da deneysel sonuçlar genellikle bu yorumlar arasındaki ayrımları bulanıklaştırmaktadır. Klasik çift yarık deneyini düşünün. Neumann-Dirac yorumuna göre bir kuantum parçacığı her iki yarıktan aynı anda geçerek ekrandaki tek bir noktaya çarpmadan önce dalga benzeri bir davranış sergiliyor. Everett'in yorumu ise tersine bir dizi evrende parçacığın bir yarıktan geçtiğini ve diğerinden geçtiği bir evren alt kümesiyle etkileşime girdiğini ve sonunda tüm evrenlerde ekranda aynı noktada birleştiğini öne sürüyor. Bu düşünce deneyi yolunu hatırlayabilen bir kuantum parçacığının spekülatif olasılığının da altını çizmektedir. Hangi yorumun geçerli olduğunu ayırt etmek dolayısıyla mümkün olabilir. Kuantum hesaplamanın ortaya çıkışı belleğe sahip kuantum sistemleriyle deney yapma potansiyelini de ortaya koymaktadır ve kuantum mekaniğinin bu temel yorumlarının test edilmesinin geleceğine umut verici bir bakış açısı sağlıyor. Deutsch'un halihazırda var olan çok sayıda evreni vurgulayan bakış açısı, kuantum mekaniğinin derinlemesine yeniden yorumlanmasını ortaya koymaktadır. Eşsiz tarihi ve madde konfigürasyonuyla evrenimizin tüm kuantum olasılıklarının gerçekleştiği sonsuz bir diziden yalnızca biri olduğu fikrinin altını çiziyor. Şimdi de kuantum fiziğinin felsefi ve fiziksel yorumları bağlamında determinizm ve indeterminizm kavramlarının kapsamlı bir tartışmasına geçelim. Daha sonraki videolarda bu kuantum ölçüm problemlerine olan alternatif yorumlara tekrar değineceğiz. Determinizm, ahlaki tercihler de dahil olmak üzere tüm olayların önceden var olan nedenler tarafından belirlendiğini öne sürer. Öte yandan indeterminizm, yani belirlenemezcilik, bazı olayların önceden belirlenmiş bir neden olmaksızın meydana gelmesine izin vererek evrende gerçek bir rastlantısallık veya öngörülemezlik olasılığını akla getirir. Bu bağlamda Christopher Tyler ve Daniel Dennett belirsizliğin kattığı değeri sorguluyor. Sözde rastgeleliğin bir bilgisayarın çalışmasına benzer şekilde tüm pratik amaçlar için rastgeleliği etkili bir şekilde simüle ettiğini iddia etmektedirler. Ancak kuantum mekaniğinin ortaya çıkışı, örneğin bir Geiger sayıcı tarafından tespit edilen radyoaktif bir atomun bozulması gibi kuantum olaylarının
olasılıksal doğasına bağlı fenomenler evrendeki gerçek rastgeleliğin kanıtını sağlayabilir ve dolayısıyla bu görüşte sorgulanabilir. Bu kuantum belirsizliği evrenin tamamen deterministik görüşüyle çelişiyor ve gelecekteki tüm olayların evrenin başlangıcından itibaren önceden belirlenmediğini öne sürüyor. Özgür irade tarafındaki felsefi tartışma çoğunlukla determinizm ile başka türlü hareket etme yeteneği arasındaki gerilim etrafında döner. Taylor ve Dennett, deterministik bir evrende farklı geçmiş koşullara bağlı olarak başka türlü davranabilme yeteneğini yeniden yorumlamış, determinizmi özgür iradeyle uzlaştırmaya çalışmışlardır. Ancak kuantum belirsizliğinin kabulü tartışmaya gerçek bir rastgelelik katıyor ve potansiyel olarak özgür iradeye ve ahlaki sorumluluğa olan bakış açımızı değiştiriyor. Eğer belirlenimsizlik doğruysa, o zaman Dennett ve Tyler'ın öne sürdüğü gibi eylemlerin önceden belirlenmiş doğasına meydan okunarak seçimlerin özelliği ve eylemlerin ortaya çıkışı konusunda yeni bir bakış açısı sunulur. Fizikçiler için kuantum belirsizliğin dönemi felsefi tartışmaların ötesine geçerek gerçekliğin dokusuna kadar uzanıyor. Kuantum mekaniği temel düzeyde parçacıkların ölçülene kadar kesin durumlara sahip olmadığını göstererek fiziksel tahminlere gerçek bir rastgelelik katmaktadır. Kuantum düzeyindeki bu belirsizlik klasik determinist evren görüşüne meydan okumakla kalmaz, fiziksel teorilerdeki nedensellik ve öngörü kavramlarının yeniden değerlendirilmesine yol açar. Dennett'in sözde rastgelelik ile gerçek kuantum rastgeleliği arasındaki tartışması hem hesaplama hem de evrenin fiziksel olarak anlaşılmasındaki önemli bir ayrımın altını çizmektedir. Sahte rastgelelik birçok hesaplama ve pratik amaç için yeterli olsa da kuantum rastgelelik deterministik algoritmalar tarafından kopyalanamayan bir öğeyi ortaya çıkarır. Bunun şifreleme ve güvenlik yani kuantum kriptografisi disiplini açısından derin etkileri vardır. Ve deterministik bir algoritma üzerinden tanımlanan bu sistemler yerini indeterministik algoritmalara bırakmak durumundadır. Dennett, Tyler ve daha geniş felsefi ve fiziksel topluluklar arasındaki diyalog, özgür irade, determinizm ve kuantum mekaniğinin deneysel gerçeklikleri hakkındaki felsefi anlayışlar arasında derin bağlantıları göstermektedir. Fiziksel evrendeki gerçek belirlenimsizliğin tanınması, özgür irade, nedensellik ve bizzat gerçekliğin doğası hakkındaki geleneksel felsefi konumların yeniden değerlendirilmesine yol açar. Özünde determinizm ile indeterminizm arasındaki tartışma sadece felsefi bir araştırma değil, aynı zamanda felsefi, fiziği ve ötesini kapsayan çok disiplinli bir diyalogtur. Evreni ve onun içindeki yerimizi nasıl anladığımızı yeniden gözden geçirmemizi teşvik etmekte ve makroskopik olguları yöneten deterministik yasaları kuantum mekaniğinin belirlenimsiz doğasıyla uzlaştırmamız konusunda bizi zorlamaktadır. Felsefi düşünceyle fiziksel teorinin bu sentezi, özgür irade, nedensellik ve evrenin özü gibi ebedi sorulara yeni bir bakış açısı sunarak gerçeklik anlayışımızı zenginleştirir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın. Bu tarz ilgi çekici videoları izlemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, görüşmek üzere.